kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Piramidin en üst katına çıktık. Burası da piramitlerin sanırım ana meydanı gibi bir yer. Burada da değişik bir alan var ama ne olduğunu anlamadım. Herkese Peru'nun en büyük 3. şehri olan Trujillo'dan selamlar, sevgiler dostlar. Burası tarihi ve kültürel zenginlikleriyle keşfetmeye değer bir yer. Şu anda şehrin ana meydanındayım. Etrafımda da tarihi katedraller, kiliseler, şöyle bir heykel var. Binalar vesaire bulunuyor. Kolonyal mimarisiyle yapılmış bir yer. Genelde Peru'nun birçok yerinde de böyle tarihi ana meydanlar görebilirsiniz. Hafta sonları olsun. İnsanlar gelip burada oturup vakit geçiriyor. Şu anda ben de şehre yeni geldim. Şimdi otele gidip üstümü vesaire değiştireceğim. Sonra da hep birlikte Trujillo'yu keşfetmeye başlarız. Özgürlük heykeli diyorlar. 1820'lerde İspanya'nın bağımsızlığını ilan etmesini anmak için yapılmış. Fakat bu meydanda benim daha çok dikkatimi çeken binaların altında dükkanların, işletmelerin olmaması. Genelde Peru'da büyük şehirlere gittiğimde bu meydanlarda binaların altında işletmeler vesaire olur da burada yok. Bayağı iyi korumuşlar yani. Buraya da gelmek isterseniz Lima'dan buraya her gün birçok otobüs sefer düzenliyor. Otobüs de uçakta geliyor yani. Eğer otobüs bileti de almak isterseniz Peru'da yaşamayanlar için yani turistler için Plaza Norte var dostlar. En güvenilir yer orası Lima'nın. Oradan Peru'nun birçok noktasına ulaşım var yani. Sizin için en güvenilir yer orası. Oradan otobüs biletinizi alabilirsiniz. Ben otobüs biletine 40 soles ödedim. Tabi indirimli almıştım. Normalde 40 soles değil. Otelde 47 soles ödedim. Ona da indirimli aldım. Yani şu anlık her şey iyi gidiyor. Uyguna kapatacağız gibi bakalım. Tabi burası da Lima gibi biraz tehlikeli, dikkat etmekte fayda var. Taksiler de var. Taksi uygulaması da çalışıyor. Benim gördüğüm Indira uygulaması çalışıyor sadece. Onun dışında pek çalışan uygulama yok. Ama taksilere durdurup sormamanızı tavsiye ederim. Belki yabancı olduğunuzu anlarlarsa sizlere yüksek fiyatta verebilirler. Bakın burada McDonald's da var. Şaşırtıcı. La Huaca del Sol'a şu mavi otobüsler gidiyor. Fiyatı da 2,5 sol. Burası da Ola Grade'ye geçiyor. La Huaca del Sol'a geldim. Bulunduğum yer. Şu ilerisi müze. Şurada da bilet gişesi var. Piramitleri görme fiyatı 10 soles. Müzenin de fiyatı 5 soles. Şu arkada da Moşçu uygarlığına ait eserler var. Tabi şöyle göstereyim size de. Değişik değişik figürler. Saat 10'da da tur başlıyormuş. 10 dakikam var. Hızlıca oraya gideceğim. Tam şu karşıda 2 tane piramit var. Birisi La Huaca del Sol, diğeri de La Huaca del Luna. Burada el yapımı ürünleri. Sí, después. Gracias. Türkçe karşılığı da Güneş Tapınağı ve Ay Tapınağı olarak geçiyor. Tam şu karşıda gözüküyor. Şimdi gidelim. İlk göreceğimiz yer Ay Tapınağı. Şu karşısı da Güneş Tapınağı. Aralarında 500 metre mesafe bulunuyor. Tabi o Güneş Tapınağı'nda tur yok, sadece Ay Tapınağı'nda mevcut. Yılanların avlusu olarak geçiyor. Şuraları da gösterebilirim size.
Şuraların üstüne resimleri çizmişler. Asıl yere geldik. Burası da piramitlerin sanırım ana meydanı gibi bir yer. Bayağı büyük. Şu karşıda görüyorsunuz. Moche uygarlığına ait önemli insanların resimlerini yapmışlar. Şu yukarıda da akrep, örümcek, hayvan figürleri bulunuyor. Şöyle de daha iyi gösterebilirim. Bayağı iyi işlenmiş çizimler. Şunlar da tabii orijinal çizimler. Onun da resmi burada. Bayağı iyi. Burası da milattan sonra 1 ve 8. yüzyıllarda inşa edilmiş Moche uygarlığına ait büyük piramitler. Tamamı da kerpiçten yapılmış. Hatta da yapımı devam ediyor. Şu ileride kerpiçler bulunuyor. Şimdi üst kata doğru devam ediyoruz. Farklı bir piramidin içine girdik. Şurada karşıdaki çizimleri görüyorsunuz. İnsan yüzüne benzeyen çizimler farklı farklı. Gerçekten o zaman bu çizimleri iyi yapmışlar. O günün teknolojisiyle. Şurada da gösterim. Şu resimler. Burası da bulunduğumuz kat 4. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şu aşağıda da yine farklı bir yapı var. Yine o çizimler devam ediyor. Şu çizimler. Piramidin en üst katına çıktık. Burası da göreceğimiz en son yer. Şu karşısı Trujillo Moche Vadisi diye geçiyor. Şu aşağısı da Moche plajı. Şu karşısı da dediğim gibi La Boca del Sol. Tabii oraya gidebilir miyim bilmiyorum. Çünkü burası gibi değil. Orada yine farklı piramitler bulunuyor. Piramitleri bitirdik. Tekrar bilet aldığım yere geldim. Buradaki müzeye girdim. Moche uygarlığına ait seramik şişeler. Bu hakikaten aldığına diyor. Burada ne varmış? Hemen hemen aynı şeyler. Hayvan figürleri, kuş figürleri vesaire. Yani o kadar ilginç ki şaşırmamak elde değil. O zamanın imkanlarıyla adamlar neler yapmışlar yani, helal olsun bana. Şurada kerpiçin üzerine resim çizilmiş. Şu resim Adobe. Yani kerpiçler Adobe tarzında yapılmış. Farklı figürler. Trujillo'da asıl görmem gereken yere geldim. Buraya da şu otobüslerle geldim. Ovalagrado'dan geliyorlar. 2 soru söyledim onları da. Burası da Chan Chan piramitleri. Biraz daha ilerleyince size daha iyi göstereceğim. Adamlar denizin kenarına, sahilde, Amerika'nın, daha doğrusu internette bazı sitelerde dünyanın diyordu kerpiç şehrini kurmuşlar. Burası da Chan Chan, kolop öncesi Amerika'nın en büyük toprak mimari şehri ve Çimi Krallığı'nın başkenti. 15. yüzyılda zirveye ulaşıyor ve 20 kilometrelik bir alana sahip. Burası da katı bir sosyal
ve politik yapıya sahipmiş. 9 büyük saray kompleksi, tapınaklar, yapılar ve gelişmiş bir sulama sistemiyle bayağı bir dikkat çekiyor. Tabi şuraya ileriye doğru gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Sonunda Çan Çan piramitlerine geldik. Şu hemen girişte de giriş ücretini ödüyoruz. Giriş ücreti de 10 selet. Piramitlerin içine girdik şimdi. Sanırım kare şeklinde yapıp içine de grup grup olarak ayırmışlar diyeceğim. Evet, öyle yapmışlar. Vay vay vay. Vay vay. İsterseniz grup olarak da gezebilirsiniz. Ben tabii onu istemedim. Onun da sanırım ayrı bir ücreti var. Burası sanırım Çan Çan kültürünün ana meydanı gibi bir yerde. Olabilir, bilmiyorum tam olarak. Duvarların üzerine de böyle enteresan çizimler, figürler yapmışlar. Tabii bu alanda seyirci avlusu gibi bir şey diyor da tam çözemedim. Bu arkada da yine yapılar mevcut. Yani şuradaki açıklamaya bakarsak bu avlular kümesi, giriş avlusu, seyirci avlusu, depozito avlusu arasında ilişkinin bir parçası diyor. Siz de şuradan bakıp seçebilir. İlginç. Yine duvarların üzerinde de enteresan çizimler bulunuyor. Hayvan figürleri vesaire. Burada da değişik bir alan var ama ne olduğunu anlamadım. Tekstil diyor, inşaat malzemeleri yapmak için kullandıkları bir yer diyor. Ben su kanalı, deposu vesaire diye anladım ama öyle de değilmiş. Enteresan bir yer. İnsan mezarları da var diyor şu karşıda. Kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Oradan daha iyi görebiliyoruz ne kadar harika ve kasvetli olduğunu. Tabii şu arkaya daha doğru gidiyor da oralar hep yıkılmış. Burası da milattan sonra 850 civarında Çin Uygarlığı tarafından inşa edilmiş. 60.000 kişiye ev sahipliği yaptığı söyleniyor. 1986 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Ancak erozyon ve iklim değişikliği nedeniyle de tehlike altındaki dünya mirasları arasında yer alıyor. Gerçekten harika. Burası da en az Machu Picchu kadar önemli ve değerli bir antik uygarlık. Tabi onun kadar ön plana çıkmıyor. Ama buraya da gelip görülmesi gereken bir yer. Ben de uzun zamandır gelip görmek istiyordum. Sonunda burada gerçekleştirdik. Şu karşısı da Trujillo plajı vesaire. Piramitlerden çıktım. Hemen piramitlere yakın Çan Çan Müzesi vardı. Buraya geldim. Buranın giriş ücreti 10 seles. Fakat piramitlerde ödediğim için tekrar burada da ödeyemiyoruz. Eğer ilk buraya girmiş olsaydım piramitlerde ödemeyecektim. Çan Çan kültürüne ait yine seramikten eşyalar, kalıntılar. Bayağı ilginç eserler var. Koskoca kaya parçasının üzerine desen çizmişler. Şurada hikayesi anlatılıyor. Bu bayağı iyiymiş. Tabii hepsi orijinal parçalar. Bunlar da nasıl işledikleri, yaptıkları temalar.
probable, estoy seguro que Hemen hemen aynı. pero también a veces puede ser también un evento. Çimik kültüre ait kıyafetler. İnka zamanı. Bu da kolonyal zaman. Enteresan. Bayağı bir gelişim var. Hatta burada da böyle görebilirsiniz. Gerçek insan iskeleti. Çan kültürüne ait. Kafa tasları vesaire de var hayvanların. İkinci günden selamlar dostlar. Dün videoya devam edemedim. Bayağı yorulduğum için otele gidip dinlendim. İyi ki de yapmışım. Şimdi otelden çıktım. Bugün de son günüm zaten. Buranın yerel pazarına gidiyorum. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra görmek istediğim birkaç yer var. Orayı da gördükten sonra videoyu bitiririz. Şimdi kahvaltı yapacak bir yer buldum. Şöyle tavuklu sandviç aldım. Tabii içine bir şey koydurmadım ama bunlar mı koymuyor ben mi istemedim. Tam anlaşamadık. Şöyle de Pattaya içeceği var. Bunun da fiyatı 6 TL. Kek vesaire de var. Burada hazırlıyorlar. Şimdi kahvaltımızı yapıp bir an önce gezmeye başlamam lazım. Klasik tavuklu sandviç, yani diğer yerlerde de aynı. Fakat fiyatı biraz pahalı. Balık terminaline geldik. Daha doğrusu pazarda diyebiliriz. Tabii ben biraz geç geldiğim için hemen herkes toparlanıyor. Şu an saat 9'da geliyor. Sabah 4 ile 10 arası açık. Şöyle bir dolanalım. Belki açık bir yer buluruz. Genelde Peru'da fazla balık çeşidi yok, yani okyanusta olan balıklar oluyor. Açık bir yer buldum. Genelde bu tarz balıklar oluyor. Fakat bayağı sinek bir pislik var yani. Trujillo'dan çıktım. Huachaco isimli bir balıkçı kasabasına geldim. Böyle plajın olduğu bir yer. Tabii insanlar sörf de yapıyorlar. Balık tutan da oluyor. Buraya hafta içi gelmek en mantıklısı. Çünkü hafta sonu bayağı kalabalık oluyor ve de tehlikeli de olabilir. Şu tarz otobüsler geliyor Trujillo'dan. Ovala Gralo'dan kalkıyor. Bütün Trujillo boyunca durakları var. Ben fiyatını 2,5 sorusu ödedim. Tabi durak mesafesine göre de fiyat değişebilir. Ablamız böyle raspadaya yapıyor. Tabi birçok meyve çeşidi var yani. Ben kivi ve menta çilekli aldım. Fiyatı da 5 soles. Raspadaya buzunu sevmedim. Bayağı şerbetli ve şekerliydi. O yüzden çöpe attım. Fakat biraz daha yürüdüm. Bu sahilde de 4 soles istiyor, yani biraz daha ucuz. Yapacak bir şey yok. Size şunu göstermek istiyorum. Burada da mochi ve chimichurri uygarlıkları dönemine kadar uzanan yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip kayıkçı tekneleri bunlar da. Kabuyutose Totoro adı verilen geleneksel sazdan yapılmış. Zamanında denize açılıp balık tutuyorlardı bunlarla. Sanırım bunlara binip denize açılabiliyorsunuz turlar. Abimiz böyle hazırladı. Bakalım böyle mi? Yine burada da bayağı sörf yapan kişiler var. Öğlen yemeği yemek için şimdi kendime bir restoran buldum. Şöyle de göstereyim. Kendime çaypede marisco söyledim. İçinde ahtapot, kalamar, mısır,
biberlerin vesaire olduğu yumurta, bir pirinç pilavı. Şöyle yanında da ücretsiz mısır getiriyorlar. Bir de çiçeğim orada söyledim yani siyah mısırla yapılan bir içecek. Yemeğin fiyatı da 35 soles. Her şey var. Karşımızda da deniz manzarası. Birçok restoran baktım. Fiyatlar oldukça pahalı yani Lima'dan da bayağı pahalı. Bu kadar beklemiyordum. Trujillo da öyle. Yapacak bir şey yok. Şu anda bayağı acıktım. Yemeğimizi bitirelim. Devam ederiz. Trujillo maceramızın sonuna geldik. Tarihiyle, kültürüyle, sahilleriyle dop dolu bir deneyim oldu. Çan Çan ve Mochica kültürü gerçekten de etkileyiciydi. Görmeye değerdi. Şehir içi ulaşımda gayet çok kolay. İstediğiniz her yere ulaşabiliyorsunuz. Fiyatları çok ucuz. Fakat restoran fiyatları bayağı cep yakıyor. Genel olarak Trujillo kesinlikle keşfedilmeye değer bir yer. Tabi dikkatli olmak kaydıyla. Videoda hoşunuza gittiyse videomu beğenip yorum yazıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Hem Peru hem de Latin Amerika'da keşfedip göreceğimiz birçok yer var dostlar. Şimdiden de destekleriniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.